Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara dayanarak tarihin akışını gerçekten değiştiren olaylardan birine odaklanıyoruz. Kavimler göçü. Evet, kavimler göçü ve onun Avrupa hatta dünya üzerindeki etkileri. Aynen. Elimizde bu büyük alt üst oluşun sonuçlarını özetleyen notlar var. Amacımız da bu maddeleri sadece okumak değil de birlikte anlamaya çalışmak. Yani bu sonuçlar nasıl bağlantılı, neden önemli, bugüne etkileri ne? Güzel bir yaklaşım. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Kaynaklarda hemen göze çarpan bir şey var. Bu olaylar o kadar köklü ki tarihçiler bir çağın sonu diğerinin başlangıcı diyor. Yani ilk çağ bitiyor, orta çağ başlıyor. Bu takvimden öte bir şey değil mi? Kesinlikle öyle. Bu çağ değişimi dediğimiz şey soyut bir laf değil. Kaynaklar bunun çok net siyasi sonuçlarını gösteriyor. En önemlisi tabii ki Roma İmparatorluğu. Artık yönetilemiyor ve Doğu-Batı diye ikiye ayrılıyor. Avrupa'nın haritası baştan çiziliyor resmen. Anlıyorum. Peki bu siyasi boşluk anladığım kadarıyla sadece haritayı değil, toplumun örgütlenmesini de değiştiriyor. Kaynaklar feodaliteden bahsediyor, yani derebeylik. Bu nasıl oluyor tam olarak? Merkezi güç gidince herkes kendi başının çaresine mi bakıyor? Tam olarak öyle aslında. Şöyle düşünelim. Roma'nın merkezi otoritesi çekiliyor. Valiler yok. Ordular dağılıyor. Ne oluyor? Yerdeki güçlü adamlar, yani toprak sahipleri, komutanlar bulundukları bölgede güvenliği sağlıyor, yönetimi ele alıyor. Hmm, Toprak, sadakat karşılığı kiralanıyor, koruma sağlanıyor. Böylece daha küçük, daha kapalı, hani o bildiğimiz hiyerarşik yapı feodalizm Avrupa'da kök salmaya başlıyor. Bu da bütün Orta Çağ boyunca Avrupa'nın temel sosyoekonomik modeli oluyor zaten. Yani yönetim değişti, toplum yapısı değişti, insanların dünyaya bakışı, inançları sabit kalır mı? Kalmamış da. Kaynaklarda iki önemli nokta daha var. Hristiyanlığın yayılması ve skolastik düşüncenin doğuşu. Hristiyanlık neden tam bu dönemde yayılıyor? Şöyle, göçlerle Avrupa'ya gelen yeni kavimler var. Hani Romalıların barbar dediği topluluklar. Bunlar yerleşik Roma kültürüyle karşılaşıyorlar ve onun önemli bir parçası da Hristiyanlık. evet. Zamanla özellikle liderlerin din değiştirmesiyle birlikte Hristiyanlık bu yeni gelen topluluklar arasında hızla yayılıyor ve Avrupa'nın baskın dini haline geliyor diyebiliriz. Peki ya skolastik düşünce? O nedir tam olarak? Kulağa biraz akademik geliyor. Öyle, biraz daha karmaşık bir konu. Kaynaklar şöyle açıklıyor. Orta Çağ'da kilise öğretileri var. Bir de yeniden keşfedilen antik Yunan felsefesi var. Özellikle Aristoteles. İşte skolastik düşünce bu ikisini, yani inanç ile aklı uzlaştırma çabası. Anladım. Bir tür sentez arayışı. Aynen. Manastırlarda, ilk üniversitelerde geliştirilen bir düşünce sistemi bu. Avrupa'nın entelektüel kimliğini de çok derinden etkiliyor tabii ki. Ve tabii göçlerin en doğrudan sonucu Avrupa'nın etnik ve kültürel yapısı değişiyor. Kaynaklar hem Türk kültürünün Avrupa'ya yayıldığını söylüyor, hem de bugünkü Avrupa'nın etnik yapıtının temellerinin bu dönemde atıldığını. Bu bayağı iddialı bir ifade aslında. Evet, önemli bir nokta bu. Çünkü bu göçler sadece orduların hareketi değil, büyük insan kitlelerinin yer değiştirmesi. Bu da ister istemez farklı kültürleri, dilleri, gelenekleri karşı karşıya getiriyor, karıştırıyor. Doğru. Kaynaklar da bu süreçte Türk kültürüne ait bazı unsurların Avrupa'ya taşındığını belirtiyor. Ama burada çok kritik bir detay var kaynakların da altını çizdiği. Nedir o? Bu göçler bir anda olup bitmiyor. Yüzyıllara yayılıyor. Bu uzun süreçte Avrupa'ya gelen Türk gruplarının önemli bir kısmının zamanla yerel halklar içinde eridiği, yani asimile olduğu belirtiliyor. Asimile olma meselesi. Bu gerçekten ilginç ve düşündürücü. Yani bir yandan kültürel bir etki bırakıyorsun, diğer yandan zamanla o kültürün içinde görünmez hale geliyorsun. Neden böyle olmuş peki? Kaynaklar bir şey diyor mu? Tek bir neden söylemiyorlar tabii. Ama uzun zaman dilimleri, coğrafi olarak dağınık yerleşme, din değiştirme, yerel siyasi yapılarla kurulan ilişkiler, bütün bunlar rol oynamış olabilir.
Bu kültürel etkileşimin ne kadar karmaşık bir şey olduğunu gösteriyor aslında. Yani bir kültürün yayılması başka bir şey, orada zamanla dönüşmesi veya erimesi başka bir şey. İkisi arasındaki çizgi de pek net değil anlaşılan. Kesinlikle. Karşılıklı bir etkileşim süreci bu. Tek yönlü değil. Anlıyorum. Şöyle bir toparlarsak, elimizdeki bu kısa ama yoğun bilgilere bakınca kavimler göçünün gerçekten bir domino etkisi yarattığını görüyoruz. Siyasi yapılar çöküyor, yenileri kuruluyor, toplum yeniden şekilleniyor, inançlar, düşünceler dönüşüyor. Avrupa'nın etnik ve kültürel haritası kalıcı olarak değişiyor. Yani hakikaten bir çağı kapatıp yenisini açan muazzam bir olay. Çok iyi özetledin. Peki, şimdi sana sorayım. Tüm bu yüzlerce yıl önce yaşanmış devasa değişimler zinciri bugün senin için ne ifade ediyor? Hani bu köklü dönüşümlerin günümüz dünyasına belki farkında bile olmadığımız ne gibi yansımaları olabilir sence? Güzel soru. Belki demin konuştuğumuz o asimile olma notu üzerinde biraz daha durabiliriz. Yani farklı kültürlerin karşılaşması, çatışması, birbirini etkilemesi ve zamanla kaçınılmaz olarak dönüşmesi. Bu dinamik bugün de devam ediyor aslında, değil mi? Küreselleşen dünyada bunu her an yaşıyoruz. Evet, doğru. Bir kültürün başka bir coğrafyada varlığını sürdürmesi, orayla etkileşime girmesi ama aynı zamanda kendi kimliğini de koruması. Bu denge nasıl kuruluyor? Veya neden bazen kurulamıyor, bozuluyor? Bu sorular sadece geçmişe dönük bir merak değil bence. Günümüzdeki kimlik, aidiyet, kültürel çeşitlilik gibi konular üzerine düşünmek için de ilginç bir başlangıç noktası sunuyor olabilir. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer. Bu yoğun ama gerçekten aydınlatıcı sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.